Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıkma bazlama hamuru nasıl yoğrulur, bunun tarifini vermek istiyorum. Bu hamuru yapıp parça parça poşetlere koyup difrize atabilirsiniz. Bir ay boyunca kafanız rahat bir şekilde kullanırsınız. 7 kilogram unu eledim, leğenime kattım. Bunun yarısı kepekli un, yarısı ikinci un. Değirmenlerde 3 tür un satılır. Birinci un, ikinci un, kepekli un. Birinci un pastada, börekte kullandığımız unlardır. Hani kek yapımında kullandığımız beyaz undur. İkinci un da biraz daha kabuğu alınmamış undur. Kepekli un zaten bildiğiniz gibi. Kepekli un ve ikinci unu karıştırarak yoğurduğunuz zaman çok daha lezzetli bir bazlama elde edersiniz. Birinci unla, yani tam beyaz unla yoğrulan sıkma bazlama hamuru lastik gibi olur. Açarken de çok zorlanırsınız. Ne kadar uğraşsanız da bazlamasını açmak çok zordur. Unumuzun tam ortasını açıyoruz. 1 su bardağından 2 parmak eksik tuzumu unumun üzerine ilave ediyorum. Bu diri tuz arkadaşlar. Bir miktar su döküyorum buraya. Açmış olduğum yere. Kenarlardan hafif hafif unu suyun içine karıştırıyorum. İçine dökmüş olduğumuz suyun aldığı kadar unu suyumuza yediriyoruz. Hamur toparlanmaya başladı. Bakın burada bir miktar hamurumuzu kardık. Buna karma işlemi denir. Mümkün olduğu kadar sert bir hamur olarak karmaya çalışın. Cıvık olursa su vere vere yoğuracağımız için çok cıvık bir hamur olur ve bazlamasını yaparken zorlanırız. Bunun için sert bir hamur yoğuruyoruz. Bakın şöyle bastırdığım zaman sert. Şimdi bunu alıp başka bir leğene koyuyorum. Ve yeniden çukur kısmını suyla dolduruyorum. Aynı şekilde yine hamurumu karıyorum. Unumuz azaldığı için suyu da yavaş yavaş ilave edeceğiz. Leğenin dibindeki unlara yavaş yavaş su ilave edin. Birden su ilave ederseniz cıvık olabilir. Bunun telafisi yok. Onun için damlata damlata dibindeki unlu kısımları da hamur haline getirmeye çalışın. Hamurumuzu karma işlemi bitti. Artık yoğurmaya başlayabiliriz. Elimizi batırmak için ve arada hamura su vermek için şöyle bir kaba yanımızda su alıyoruz. Elimizi ıslatıyoruz. Leğenin dibini de hafiften ısladıktan sonra şöyle hamura hafiften su veriyoruz ve yumruğumuzla bu şekilde yoğurmaya başlıyoruz. Karmış olduğumuz hamurları tek tek alarak hafiften su vererek hamurumuzu yoğuruyoruz. Bu şekilde çeviriyorum. Altını hafiften ıslıyorum. Dibine yapışan hamurlar yoğruldukça çıksın ve alttan da hamurumuz su görsün diye. Her tarafı birbirine karışsın. Bütün tuzu, unu, her şeyi her tarafı güzelce yoğrulsun diye 3-4 dakikada bir hamurumuzu çeviriyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Hamuru kardıktan sonra 20 dakika boyunca sürekli çevirerek yoğurdum. Güçlü bir şekilde yoğrulması gerekiyor. Sert bir hamur olacak. Yani kulak memesi kıvamında bir hamur. Bu şekilde bir şeker poşetiyle kapattım, yıkadım, çırptım ve olduğu gibi üzerine kapattım. Hamurun kurumaması ve kabuk tutmaması için bu şekilde 1 saat dinlensin. Ondan sonra paketleyip poşet poşet ayırıp difrize atacağız. Bu arada hamurumu yoğurmak için toplamda 4,5 litre su kullandım. Undan una su miktarı değişiklik gösterir. Gösterdiğim gibi zaten parça parça hamurunuzu kararsanız unu iyice yedire yedire böyle
sert bir hamur yoğurmaya dikkat ederseniz hemen hemen aynı miktarda su gelecektir. Hamurumuzu artık paketleyebiliriz. Buzdolabı poşetlerini bu şekilde açtım. Yanıma bir miktar un aldım. Elimi una batırıyorum. Şöyle hamurdan parçalar kesiyorum. Her bir poşete bunun 2 katı kadar hamur koyacağım. Şöyle 2 avuç hamur koyacağım. Biz 4 kişilik bir aileyiz. Bize bir seferde bu kadar hamur yeterli geliyor. Siz paketlerin büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hamurlarımı paketledim ve difrize atacak şekilde düzelttim. Difrizde de ben düzgün bir şekilde üst üste koyuyorum. Hem düzenli görünüyor hem fazla yer kaplamıyor. Bu şekilde hamurlarımı çıkardığım zaman erime süresi de çabuk oluyor. Yaz aylarında 2 saat önceden yahut 1 saat önceden çıkarmanız yeterli oluyor hamurları. Ama kışın sabahında kullanacaksanız akşamdan çıkartın. Akşam kullanacaksanız en az 5-6 saat önce çıkartın. Çünkü kışın tabii ki daha geç eriyor buzu. Hamurlarımız difrize gitmeye hazır. Bu şekilde poşetleyip difrize atacağım. İnşallah sahurda, Ramazan'da kullanacağım. Siz de Ramazan hazırlığına mutlaka bu hamuru ekleyin. Difrizde hamurun olması büyük rahatlık. Hamur hazır olduktan sonra sıkma bazlama yapması gerçekten çok kolay. Siz de bu hamuru Ramazan hazırlığı listenize mutlaka ekleyin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.